Selamlar herkese, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda benden yapımı çok istenen bu güzel bandana modelinin yapımını anlatıyorum. Modeli ben 1 ve 3 yaş arası kullanılabilecek ölçülerde hazırladım. Siz dilediğiniz gibi yetişkin birine veya daha da ilerleterek şal şeklinde de örebilirsiniz. Eğer bu yaşlar için örecekseniz ölçülerini vermek istiyorum. Kenar uzunluğumuz 24 santim. Yine aynı şekilde bu kısımda, ön kısımda 34 santim. Bağcık uzunluğu da 20 santim. Modelde pamuklu iplik kullandım. Ona uygun tığ numarası ile bu şekilde bu ölçülerde hazırladım. Siz dilediğiniz bir iplik ve tığ numarası kullanabilirsiniz. Yalnız ince bir iplikle hazırladığınızda daha ince düşüp bu ölçülerde bu sıra sayısında daha küçük olacaktır. Bunu dikkate alın. Daha kalın iplik ve tığ ile de daha büyük düşecektir. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip yorum yaparak, kanalıma abone olarak bana destek olmanız. Hype kısmında da videomu hype'larsanız da çok memnun olurum. Yorum kısmına istediğiniz modeli yazın lütfen. Bana da fikir olmuş olur. Detaylı bir şekilde anlatımını hazırlarım. Yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta pamuklu iplik kullanıyorum. Renk numarası 518. Tığ numaram ise 3. Modele uç kısımdaki çiçeğin yapımıyla başlıyoruz. Önce bir sabitleme yaptım. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. İlk başta yapmış olduğum zincirin yuvasına battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şu şekilde bir halka oluşturdum. Çiçeklerin yapraklarını örmeye başlıyorum. İkili trabzan örerek modelimizi oluşturuyoruz. 3 zincir çekiyorum. Ve yuva içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine bir sık iğne yapıp ilk yaprağı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Aynı şekilde örerek toplamda 4 yaprak oluşturuyoruz. 3 zincir, sonrasında 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir 3 zincir, aynı yuva içerisine bir sık iğne. İkinci yaprağımız da aynı şekilde örüldü. 3 zincir çekiyorum. 3 trabzan yaparak 3. yaprağa geçtim. Tekrar bir 3 zincir, aynı yuva içerisine bir sık iğne. 4. yaprak için şöyle bir bu kısmı sıkılıyorum ki yer açılsın. 4. yaprakta bir farklılık var. 4. yapraktan modelimize devam edeceğimiz için bu 3 zincir ile geri dönüşümüz yok. Bu yüzden 3 zincir çekiyoruz ve 4 trabzan yapıyoruz. Yani bu dönüşteki zincir yerine bir trabzan eklemiş oluyoruz. Dördüncü yaprak da bu şekilde tamamlanmış oldu. Kenar kısımdaki çiçekten devam ediyoruz. Öncesinde 11 zincir çekelim. 11 zincir çektim. Şöyle tığımdan ilmeği çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin yuvasına batıyorum. Buradaki ilmeğimi aldım. Kaydırma yöntemiyle bu kısımdan geçirdim. Sonrasında 3 zincir çekiyorum yine. Tekrar bir 3 trabzan. Kenar kısımda tek yaprak ile sıranın
devamını sağlıyoruz. 3 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümün ön yüzü. Her zaman dönüşte diğer sıraya geçtiğimizde bu kenar kısımdaki yaprağı atlıyoruz. İkinci yaprağın bu köşe kısmına tığımızı geçirelim. İlmeğimizi alıyoruz ve bu kısımdan kaydırma yöntemiyle geçiriyoruz. Buradaki bağlantıyı sağladık. Buradan direkt yan kısımdaki ikinci çiçeğin kurulumuna başlıyoruz. 11 zincir çekelim. Bir zincir çektim. Yine geriye dönük sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya battım. İlmeğimi aldım. Bu kısımdan geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümün ön yüzü. Her zaman bu dipteki yaprağı atlıyoruz. İkinci yaprağın köşe kısmına batıyorum. İlmeğimi aldım ve bu kısımdan geçiriyorum. Ardından tekrar bir 3 zincir. Son yapmış olduğum trabzanın şöyle tepe kısmından batıyorum. İlmeğimi aldım ve kaydırdım. Bu kısımda 3 zincir gidiş ve dönüşlü bu şekilde bir kenar oluşturdum. Tekrar bir 3 zincir çekiyorum ve yuva içerisine sık iğne ile bu kısımdaki yaprağı tamamlamış oluyorum. Yaprak yapımına devam ediyoruz. Aynı şekilde 3 zincir, 3 trabzan, tekrar bir 3 zincir, yuva içerisine bir sık iğne. Üçüncü yaprağı yapıyoruz. 3 zincir, 3 trabzan, tekrar bir 3 zincir ve aynı yuvaya bir sık iğne. Yine buradaki dördüncü yaprağımızda da farklılık var. 3 zincir çekiyoruz. Yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi burada geri dönüşümüz oluyordu 3 zincirle. Onu burada yapmış olduğumuz zinciri kullanarak yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bakın. Bu şekilde bu kısım oluştu. Şimdi bu yapmış olduğumuz sol taraftaki çiçeklerimiz her zaman 3 yapraktan oluşacak. Sıra bitince de bu kısmı son olarak tamamlayacağız. Burası hep 3 yapraktan oluşarak devam edecek. Bu kısım tamamlanıyor. Bunu unutmayalım ki burada bir yanlışlık var diye modelimizi sökmeyelim veya bir yanlışlık olduğunu düşünmeyelim. Şimdi sırada geçiş kısmının zincirini yapıyoruz. Çiçekler arasında 6 zincir çekiyoruz. 6 zincirimi çektim. Şöyle dönüyorum. Bu kısımda kaldığım yerden 3. trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım ve tığdan geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine dönüyorum. Sık iğnem ile sabitledim. Bir yaprak daha yapıyorum. 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir ve aynı yuva içerisine bir sık iğne. Üçüncü yaprağı da yapalım. 3 zincir, tekrar 3 trabzan yapıyorum. Üçüncü yaprağı da ördüm. Her zaman kenar kısmındaki üçüncü yaprak 3 zincir 3 trabzandan oluşuyor ve bu kısımdan devam ediyoruz. 11 zincir çekerek yeni çiçeğin kurulumuna başlayalım.
11 zincir çektim. Tığımı yine çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya batıyorum. İlmeğimi aldım. Bu yuvadan geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan yaptım. Şöyle bakın, bu kenardaki işlemin aynısını yapıyoruz. Ardından 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümü yine ön yüze çevirdim. Her zaman bu kenar kısımdaki yaprağı atlıyoruz. Buradaki ikinci yaprağı şöyle köşe kısmına batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu kısımdan sıradaki çiçeğin kurulumuna başlıyoruz. 11 zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde tığımı çıkardım. 5. zincir yuvasına battım. İlmeğimi aldım. 3 zincir çekiyorum. İçerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Sıradaki çiçeğimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Benim gibi bu kısımları aynı şekilde yaparsanız örgünüzde bir dönme, çevrilme veya bir bozulma olmaz. Püf noktası bu kısımdır. Bunu lütfen dikkate alın. Aynı şekilde örün. Şimdi modelimiz üçgen şeklinde ilerleyen bir model. Aradaki bu çiçekleri nasıl çoğaltıyoruz? Dönüşümüzde biliyorsunuz bu kısımda diğer çiçeğe geçtiğimizde 6 zincir çekmiştik. Bunu bu kısımda kullanıyoruz ve çoğaltmalar orta kısımda hep dönüşte bu kısımlarda oluyor. Kenar kısımlarımız aynı şekilde burada ve burada sabit bir şekilde işlem tekrarı olarak ilerliyor. Orta kısımda yaptığımız bu fazla çiçeklerimiz de bu kısımda çoğalıyor. 6 zincir çektiğimiz bu zincirin 1, 2, 3. yuvasına batıyorum. İlmeğimi aldım, bu kısımdan geçirdim ve sabitlemiş oldum. Buradan devam ediyorum örgüme. Çiçeğimin yapımına 3 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine döndüm. İkinci yaprağımı yapıyorum. Şöyle 3 zincir çektim. Yine 3 trabzan yapıyorum aynı şekilde. İkinci yapraktan sonra çiçeğin birleştirme kısmına geçiyoruz. Her zaman çiçek birleştirmesinde 3 zincir kullanıyoruz. 3 zincir çektim. Dibindekine değil, ikinci yaprağın kenar kısmına, köşe kısmına batıyorum. İlmeğimi aldım ve bu kısımdan geçiriyorum. Sırada kenar kısımdaki çiçeğimiz var. Onu oluşturuyoruz. Yine bir 11 zincir çekelim. Bir zincir çektim. 5. zincir yuvasına batıyorum. Ve kaydırarak bu kısımdan ilmeğimi aldım. 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Kenar kısmının birleştirmesini yapıyoruz. Hemen dibindeki yine ilk yaprağı atlıyorum. İkinci yaprağın şöyle köşe kısmına battım. İlmeğimi aldım. 3 zincir çekiyorum. Ve 3. trabzanın tepe kısmından bu şekilde batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bu kısmı birleştirdim. Buradaki işlemin aynısını yaptık. Kenar kısımlar bu şekilde ilerliyor. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne ile buradaki ilk yaprağımı tamamlamış oluyorum. 3 zincir, 3 trabzan şeklinde
Çiçeğimi örmeye devam ediyorum. İkinci yaprağım. 3 zincir, aynı yuvaya bir sık iğne. Üçüncü yaprağımı örüyorum. 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine sık iğnemi yaptım. Şöyle dördüncü yaprak için yer açıyorum. 3 zincir çektim. 3 trabzan yapıyorum. Şu kısımda 11 zincir çekmiştik çiçeğimiz için. 5 zincirini kullanmıştık. Bu kısımdan geri dönerek sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin yuvasına şöyle battım, ilmeğimi aldım ve kaydırdım. Kenar kısımdaki çiçeğim de bu şekilde tamamlanmış oldu. Sıradaki çiçeğe geçiyorum. Diğer çiçeğe geçtiğimizde her zaman 6 zincir çekerek geçiyoruz. Tıpkı bu kısımda yaptığımız gibi burada bir 6 zincir çekip bu kısımdaki çiçeğe geçmiştik. Şimdi bu sırada 3 tane çiçeğimiz var. İlkinin arasındaki 6 zinciri çekiyoruz. Zincirimi çektim. Şöyle bu kısımda kaldım. Devam ettiğim için 3. trabzanın tepe kısmından batıyorum ve kaydırdım, birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine sık iğne ile battım. Bu çiçekteki 3. yaprağa geçtim. 3. yaprağımı yapıyorum. Hafif bir kaydırıp 4. yaprağa yer açtım. 3 zincir, 3 tane trabzan yapıyorum. Üç trabzanımı yaptım. Buradaki işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasına battım, kaydırdım, sabitledim. Bu çiçeğe geçiyorum. Öncesinde 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Bu kısımda kaldım. Kaldığım yerden 3. trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım ve tığımdan geçirdim. 3 zincir, yuva içerisine bir sık iğne. Şöyle bakın. 3. sırada bu şekilde tamamlandı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şimdi kenardaki çiçeğimi yine burada olduğu gibi 3 yaprağı tamamlıyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum. Üçüncü yaprağı da yaptım. Şöyle bakın, bu şekilde görünecek. Üçüncü sıramız tamamlandı. Modelimizin devamında aynı şekilde işlemleri tekrar ederek ilerliyoruz. Bu sırayı bitirdiniz. Diyelim ki devamında takıldınız. Bu kısma kadar geldiniz. Hemen bir önceki sıraya dönün. Bu kısımdan dönüşü tekrarlayarak devam edin. Ne yapıyoruz? 4. sıra için yine 11 zincir çekerek başlıyoruz. 11 zincir çektim. Geriye dönük 5. zincir yuvasına battım. İlmeğimi aldım. Kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Üç trabzanımı yaptım. Geriye dönüyorum. Ön yüzden devam ediyorum. Her zaman çiçeğe sabitlemek için 3 zincir çekiyoruz.
3 zincir çektim. Buradaki ilk yaprak değil, ikinci yaprağın köşe kısmına batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve bu kısma sabitlemiş oluyorum. Şimdi buradaki 6 zincirlik kısımlara ne yapıyoruz? Çiçeğimizi ekliyoruz. 4 tane toplamda bu sırada çiçeğimiz olacak. Bu kısımlara 2, kenar kısımlarda da birer tane. 11 zincir çekiyorum. Beşinci zincire battım. Yuvayı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum ve ilk yaprağımı örüyorum. Ne yapıyoruz? Buradaki 6 zincirden oluşan kısmın tam ortasına sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, buraya da sabitliyoruz. Bunu da zincir sayalım. Tam orta kısmı 4. zincir yuvası oluyor. Buradan aldım, sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Yuvaya döndüm. Yuva içerisine ikinci yaprağım için 3 zincir çektim. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi çiçeği sabitlediğimizde her zaman 3 zincir ile dönüp sabitliyorduk. Tıpkı buradaki gibi başlangıçta da yaprağımızı ne yaptık? Yaptıktan sonra 3 zincir ile yaprak kısmına sabitledik. Zincir kısmına direkt sabitliyoruz sık iğne ile. Çiçek kısmına her zaman 3 zincir çekip o şekilde sabitliyoruz. 3 zincir çektim. Yine buradaki yaprağı atlıyoruz. İkinci yaprağın köşe kısmına batıyoruz. İlmeğimizi aldık. Şimdi buradan yeni bir çiçek oluşturuyoruz. Üçüncü çiçeğimiz. 11 zincir çekiyoruz. Beşinci zincire halkayı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. İlk yaprağımı yapıyorum. Yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Sırada gördüğünüz gibi 6 zincirden oluşan kısım var. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasına battım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Yuvaya döndüm. Sık iğne ile tekrar bir 3 zincir. 3 tane trabzan yapıyorum. Yaprağı sabitleyeceğim için 3 zincir çekiyorum. Her zaman ilkine atlıyoruz. İkinciye şöyle köşe kısmına battım. Sabitlememi yaptım. Bakın bu şekilde görünüyor. Buradan yeni çiçeğimin oluşumuna başlıyorum. Bu kenar kısmın çiçeği olacak. 4. ve son çiçeğimiz bu sıradaki. 11 zincir çekiyorum. Beşinci zincir yuvasına batıyorum. Halkamı oluşturdum kaydırarak. 3 zincir, 3 trabzan. 3 trabzanımı ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu kısımdaki yaprağımı atlıyorum. İkinci yaprağın köşe kısmına geliyorum. Şöyle şu kısma. İkinci yaprağın köşe kısmına battım. İlmeğimi aldım ve bu kısımdan geçirdim. Bu kısımdan 3 zincir çekerek geri dönüyorum. Kaldığım yerden 3. trabzanın tepe kısmından bu şekilde batıyorum. İlmeğimi aldım ve kaydırdım. 3 zincir çekiyorum.
yuva içerisine bir sık iğne. Buradaki gibi çiçeğimi tamamlayarak sıraya dönüyorum. 3 zincir, 3 trabzan, tekrar 3 zincir şeklinde çiçeğimin yapraklarını örmeye devam ediyorum. İkinci yaprağımı ördüm. Üçüncü yaprağımı örüyorum. Dördüncü yaprağıma geçtim. Dördüncü yaprağımda farklılık var. Biliyorsunuz bir önceki sırada da aynı şekilde ördük. 3 zincir çektim. 3 trabzan. Şimdi burada bu kısımdaki zincirimizi kullanıyoruz. 1, 2, 3. zincirin yuvasına battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 6 tane zincir çekiyoruz. Bu kısımda ikinci çiçeğimizin kaldığımız yerden 3. trabzan tepesine batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisinde bir sık iğne yapıyorum. 3. çiçeğin yaprağına geçiyorum. Yaprağımı örüyorum. Dördüncü yaprağa geçtim. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu kısımdaki zinciri aynı şekilde kullanıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya battım ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Diğer çiçeğe geçerken yine 6 zincirimizi çekiyoruz. Kaldığım yerden bu kısımdan geçiyorum. Kaydırdım. 3 zincir çektim. Yuva içerisine sık iğne ile battım. 3. yaprağımı örüyorum. Tekrar 3 zincir aynı yuva içerisine sık iğne. Hafif kaydırıyorum. 4. yaprak için yer açtım. 3 zincir. 3 tane trabzan örüyorum. Bir, iki, üçüncü zincir yuvasına kaydırarak birleştirdim. Buradaki çiçeğe geçiyorum. Yine bir 6 zincir çiçeğe geçerken kaldığım kısım yine trabzanın tepe kısmı. Kaydırarak bu kısma geldim. 3 zincir çekiyorum. Bu kısımdaki 2 yaprağımı tamamlıyorum. Kenar kısımda 3'er yaprağımız var. Ve bu şekilde sıra tamamlanmış oldu. Bakın böyle görünüyor modelimiz. Şimdi buradan yine bir sonraki sıranın ilk çiçeğini oluşturarak devam ediyoruz. Sonrasında çiçeğimizi bu kısma sabitliyoruz ve sonrasında yeni bir çiçek, ikinci çiçeğimizi bu kısma, sonrasında yeni bir çiçek, üçüncü çiçeğimizi de bu kısma, bu şekilde ara kısımlara 1, 2, 3 tane, kenar kısımlara da birer tane olacak. Yani her çiçeğimiz bu kısma denk gelecek. Tıpkı burada olduğu gibi bakın. Bu kısma 6 zincirlik kısma denk gelecek. Şöyle bu da gördüğünüz gibi bu kısma denk geldi. Bu şekilde örerek örgümüzü dilediğimiz boyutta örebiliriz. İster bir şal olur, ister bandana.
Ben sizlere küçük bir parça üzerinden detaylı bir şekilde anlattım. Çok zor gibi görünse de aslında kolay bir model. Ben birkaç sıra daha ilerleteceğim. Sonrasında bağcık kısmını birlikte örelim. Örgümü ilerlettim. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çiçek olana kadar örmüşüm. Bu ölçü 3 yaşa kadar bir bebeğin kullanabileceği ölçüdür. Siz tabii ki dilediğiniz gibi daha fazla örebilirsiniz. Şimdi ben bu kısımdan bağcık çalışmasına başlayacağım. Sonrasında kalan sırayı tamamlayıp diğer taraftaki bağcık çalışmasını yapıyor olacağım. En sonda buradaki yarım kalan kenar kısmı tamamlayıp bandanayı bitirmiş olacağım. Başta da söylediğim gibi siz dilediğiniz ölçülerde devam edip hazırlayabilirsiniz. Son olarak bu uçtaki çiçeği ördüm. Bu kısma bağlantısını yaptım. Yine 3 zincir ile döndüm ve ikinci yaprağını yaptım. İkinci yaprağın bu uç kısmından bağcığımı yapmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde zincir çekelim. ...18 santim kadar zincir çektim. Zincirlerin üzerine çakma sık iğne ile dolduruyoruz. Şöyle doladım. Dibindeki zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincirin yuvasına battım. Üçünü birlikte ördüm. Doluyorum. Sıradaki yuvaya battım. İlmeğimi aldım. Üçünü birlikte ördüm. Doladım. Üçünü birlikte ördüm. Bu şekilde zincirin üzerine dolduralım. Zincirin üzerine tamamladım. Kaldığım kısma geldim. Yine 3. trabzanın tepe kısmına bu şekilde batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle bu kısmı sabitledim. 3 zincir çekiyorum ve modelimin sırasına devam ediyorum. 3. yaprağımı örüyorum. Dördüncü yaprağıma geçtim. Üç trabzan yaptım. Bu kısımdaki yine zinciri sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin yuvasına sabitledim. Ardından 6 zincir çekiyorduk biliyorsunuz her çiçeğin arasında dönüşteki sıramızda. 6 zinciri çektim. Kaldığım kısımdan 3. trabzanın tepesine batıp birleştirdim. Ardından 3 zincir çekiyorum. İkinci yaprağı tamamladım. 3. yaprağımı örüyorum. Dördüncü yaprağa geçtim. Üç tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu kısımdan 1, 2, 3. zincir yuvasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Diğer çiçeğe geçmeden önce 6 zincirimi çekiyorum. Ve diğer çiçeğe geçtim. Aynı işlemi tekrarlayarak tüm çiçekleri örelim. Köşe kısımdaki çiçeğimize gelelim. Sondaki çiçek kısmına geldim. 6 zinciri çekip kaldığım yere sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bu kısımda bir yaprak yaparak dönüyorduk. İkinci yaprağımı yapıyorum. Üçüncü yaprağa geçtim. 3 trabzan yapıyorum.
Bu kısımdan itibaren diğer bağcığımızı yapıyoruz. Aynı şekilde 18 santim kadar zincirimizi çekip üzerini çakma sık iğne ile tamamlayalım. Diğer bağcığı da tamamladım. Yine 3. trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 4. yaprağa geçtim. 4. yaprağı yapıyorum. 3. trabzanımı yaptım. Bu kısımdan başlıyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. 3. trabzanın tepesine batıp kaydırıp bu kısmı birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile battım. 4. yaprağa başladım. 3 zincir 3 trabzan yapıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. 3. zincir yuvasına sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bu kısımda 3. trabzanın tepesine 3 zincir ile sabitledim. Tekrar bir 3 zincir yuvaya battım. Bakın şu şekilde görünüyor. Kenar kısmı da bu şekilde devam ettiriyoruz. 4. yaprağımı yapıyorum. 3 zincir çektim. 3 trabzan. Aradaki zinciri sayıyorum. 3. zincir yuvasına sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Yaprağın trabzanına battım. 3 zincir çektim. Yuva içerisine bir sık iğne yaptım. 4. yaprağa başladım. 3 zincir, 3 trabzan. Bu kısımdan başlıyorum. 3. zincir yuvasına sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın tepe kısmına batarak bu kısma geldim. 2 çiçeğimiz kaldı. Bunları da örüyorum. Ve son yaprak. 1, 2, 3. zincire sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Ve bu kısma döndüm. Sabitledim. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. İyice ipimi sıkılayıp kopardım. İpimi arka kısımlardan şöyle trabzan aralarından alarak gizliyorum. Şöyle ipimi gizledim. Bakın kenar kısmımız da bu şekilde oldu. Diğer tarafla aynı. Böyle çiçeklerin elimizle formunu veriyoruz. Sonrasında ters yüzden hafif buhar vererek ütüleme yapabiliriz. Ama üzerine koymadan buhar vererek hafif düzleştirebiliriz. Bandanamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Güzel bir model elde ettik. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video sonuna diğer yaptığım modelleri de ekliyorum. Tıklayıp onları da örebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip emoji dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.